Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülere başlangıçla lastik yerine kullanabileceğiniz farklı bir örgü başlangıcı göstermek istiyorum. Örgülere aynı lastik ile başlamak istemiyorsanız bu başlangıcı kullanabilirsiniz. Çok güzel bir başlangıç modeli oldu. Şimdi öncelikle başlangıç için ilerleyen modelimin ilerleyen zamanlarında başlangıç için ilmek hazırlamak için nasıl sayı ayarlamanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi ilk başlangıç için 5 tane ilmeğimi şişime atıyorum. Beş ilmek hazırladık. Ben anlatımını rahat yapabilmek için çift şişe ilmeklerimi hazırladım. Şimdi örgümü çevirdim. Hemen başlangıçta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu 5 ilmeğin 3 tanesini örüyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Bu 2 ilmeği örmüyoruz. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya geçiriyorum. Devamındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci sıramı ördüm. Tekrar örgümü çeviriyorum. İpimi ön tarafa aldım. Başlangıç ilmeğini örmeden alarak ipimi arkaya aldım. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramı ördüm. Bu 2 ilmeğe hiç gelmiyoruz. Sadece bu 3 ilmeği örüyoruz. Örgümü tekrar çevirdim. İpimi ön tarafa aldım. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. İpimi örgümün arkasına geçiriyorum. Başlangıç ilmeklerini bu şekilde örmenizi tavsiye ederim. Dördüncü sırada 3 ilmeğimi düz örerek tamamladım. Örgümün ön tarafındayım. Aynı şekilde bu 3 ilmeği düz örüyoruz. Örgümün 6. sırasındayım. Arka taraftayım. Başlangıç ilmeklerini örmeden almanız gerekiyor. Devamındaki 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Şimdi bu şekilde ilk dilimimizi oluşturmuş olduk. Başlangıçtaki örmeden atladığımız ilmeklerimiz şişimizin gerisinde kalacak şekilde örgünün ön tarafına geçtiğimiz zaman hemen 2 tane ilmek şişime atıyorum. 1 2 ve ilk başlangıçtaki dilim oluşturduğumuz işlemleri yapıyoruz. Şu anda örmediğimiz ilmekleri kenara bırakırsak 5 tane ilmeğimiz var. Bu 5 tane ilmeğin ilk 3 tanesini düz olarak örüyoruz. Şişimizde kalan 2 ilmeği örmüyoruz. 3 ilmeği ördük, 2 ilmeği örmeden örgümüzü çeviriyoruz. Örgünün arka tarafındayım, 2. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Örgümü tekrar ön tarafa çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği düz ördüm. Ve tekrar geri çevirdim. 4. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örgümü tekrar çevirdikten sonra 5. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Hemen örgümü tekrar çeviriyorum. Burası ikinci dilimimin 6. ve son sırası. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden atlattıktan sonra ipimizi arka tarafa geçiriyoruz ve 2 ilmeği ön tarafından girerek düz örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ikinci dilimimi hazırlamış oldum. Ve tekrar arka yüzü ön yüzü karıştıracak olursanız da başlangıçtaki bu 2 tane örmeden atladığımız ilmeğimizin en arkada, yani sol tarafta olması gerekiyor. Hemen 2 ilmek tekrar şişime ilmek ilave ediyorum. Bu taraftaki dilimle işimiz bitti. Son ördüğüm dilimde 1 2 3 4 5 ilmek var. Aynı işlemi yapıyoruz. Bu 5 ilmeğin ilk 3 tanesini düz olarak örüyoruz.
Kalan 2 ilmeği örmeden örgümüzü çeviriyoruz. Bu 3 ilmeği 6 sıra örmemiz gerekiyor. Diğer ilmekleri örmüyoruz. Sadece şişimizin başlangıcındaki 3 ilmeği sürekli çevirerek düz örüyoruz. Ve bu esnada kenar ilmeklerini örmüyoruz. Bu başlangıç modellerine sonradan çok soru geliyor. Bu modeli örneğin tamamında uygulamıyoruz. Sadece lastik yerine ilk başlangıcı özel olarak kullanıyoruz. Devamında ister örgünüzü düz örün, isterseniz başka bir model uygulayın. Bunu sadece bir sıra uyguluyoruz. Eğer karıştıracak olursanız şu şekilde sayabilirsiniz. Bakın burası ilk ilmek attığımız sıramız. Burada haroşa sıramız var. Bakın 1, 2, 3. Başlangıç sırasından sonra haroşa sıraları 3 sıraya tamamlandığı zaman dilimimiz bitmiş demektir. Şu anda şimdi 3 ilmek var. 2 ilmek daha ilave ediyorum. 5 taneye tamamlıyorum. Sonra bu 5 ilmeğin ilk 3 tanesini 6 sıra örerek devam ediyorum. Bu 2 ilmeği örmüyorum. Sadece başlangıçtaki 3 ilmeği 6 sıra örmem gerekiyor. Özellikle yabancı izleyicilerin bu konularda çok zorlanıyor. Devamını nasıl uygularız? Sayı eksik oluyor devamında. Neden devamını göstermediniz şeklinde çok fazla soru alıyorum. Dediğim gibi bu modeli sadece ve sadece bir kez başlangıca özel lastik yerine kullanıyoruz. Devamında ister düz örgü yapın, ister başka bir model uygulayın. Bu şekilde 3 ilmeğimizi dönerek 6 sıraya tamamlamamız lazım. Bakıyorum. Burası ilmek attığım başlangıç sırası. Ortadaki oluşan haroşalar 1, 2, 3 sıraya tamamlanmış. Yani modelimi tamamlamışım demektir. Bu şekilde başlangıç için dilimlerimizi oluşturuyoruz. Dilimlerimizi oluşturduktan sonra örgümüzü çeviriyoruz. Bu arada örgüye ilk başlarken nasıl ilmek sayısını ayarlamamız gerekiyor diye çok soru geliyor. Bir dilim 7 ilmekten oluşuyor. 7, 7, 7, 7 şeklinde. Mesela 70 ilmek örgümüze başlamak istiyorsak 70 ilmeğe 7 7 kaç tane dilim sığması gerekiyorsa bunu hesaplamanız gerekiyor. 77'ye bölerek kaç dilim yapmanız gerekiyorsa bunu bulmanız gerekiyor. 7 ve katlarından 3 tane ilmek fazla olacaktır. Dediğim gibi her dilim için 7 modeli hesaplayarak örgünüze. Şimdi bundan sonra dilimlerin arasında ilmek artışı yapmamız lazım. Bunun için başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu aradaki boşluğu doldurmak için 5 tane ilmek ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonraki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve tekrar bakın burada arada boşluğumuz var. Bu dilimlerin belirli olması için araya ilmek atmamız lazım. 5 tane ilmek atıyorum. Aradaki 2 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Böylece her dilim 7 ilmekten oluşuyor. 7 ve katları olarak hesaplamanız gerekiyor başlangıç ilmeklerini. 3, 4 ve 5. 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek arada ilmek ilave ediyorum. 2, 4, 5. Bu şekilde aradaki boşlukları doldurarak dilimlerin görüntüsünü tamamlamış oluyoruz.
Son kez 5 ilmek ilave ediyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burası bizim örgümüzün ön yüzü olacak. Örgümü çeviriyorum ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum ve başlangıç modelimi bitirmiş oluyorum. Sizler bunlar sonrasında isterseniz bütün örgüyü düz olarak devam edebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir modeli uygulayabilirsiniz. Sıra boyunca ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum. Böylece lastik yerine başlangıcımızı tamamlamış olduk. Dediğim gibi her model için 7 ilmek şeklinde ilmeklerimiz bitmiş oldu. En son 7 ve katlarından 3 ilmek fazla olacaktır. Bu modeli oldukça ince bir ip ve 3 numaralı şiş ile çalıştım. Bu da inceye yakın bir ip fakat 3,5 numaralı şiş ile çalıştım. Bu biraz kalına yakın bir ip ama bunu 3 numaralı şiş ile çalıştım. Değişik kalınlıkta iplerle, değişik kalınlıkta şiş ile nasıl göründüğünü göstermek istedim. Özellikle bayan örgülerinde ve kız bebek örgülerinde bu başlangıcı lastik yerine kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.